başlayabileceğin en aşağı seviyede köpek. Eğer bu hayatta en kötüysen köpek olacağına inanıyorlar. O yüzden köpekleri pek sevmezler. Ölü yakma merasiminin olduğu yere doğru gidiyoruz. Ölüleri yiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım ceset görürsek şaşırmam yani. Şurayı görüyorsunuz. Bakın nasıl duman çıkıyor. Oradan sürekli 7/24 binlerce yıldır insanlar yakılıyor. Kadınlar arkadaşlar cenazelere katılamıyor. Çaktırmadan çekelim de. Şu kalabalığa bak ya. Vay 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 be. Filmlerdeki gibi yemin ederim. Şuraya bak. Önümüzde olacak yerler. En öne kaptık. Hindistan kolay bir yer değil. Gezmek için kolay bir yer olduğunu söyleyemem. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Oha. Şu anda size bana göre dünyanın en enteresan şehirlerinden bir tanesinden 5000 yıldan beri ayakta duran kentten Varanasi'den sesleniyorum. Buraya gelmemin tek bir amacı vardı. Size ölü yakma merasimlerini göstermek. İnsanlar öldükten sonra reenkarne olduklarını düşünüyorlar. Yani yeniden dünyaya döndüklerini düşünüyorlar. Ve bu yeniden dünyaya dönmelerinin artık sona ermesi için de buraya gelip ölürseniz, öldükten sonra yakılırsanız ve yakıldığınız bedeniniz Ganj nehrine dökülürse bir daha reenkarne olmuyorsunuz. Yani yeniden dünyaya gelmiyorsunuz. Biliyorum çok bizim anlayacağımız ya da çok yakın olduğumuz bir inanış şekli değil ama yaklaşık 1 milyar insan dünyada buna inanıyor. Ve burası da onlar için çok önemli, çok değerli bir kent. Aynı zamanda bir hac noktası. İşte bugün size, bana göre dünyanın en enteresan yerlerinden bir tanesini, Varanasi'yi göstereceğim. Ve burada birlikte insanların nasıl ölmek için sıraya girdiğini ve o seremoni sürecinin nasıl yapıldığını, ölü yakma merasimlerinin nasıl olduğunu, her şeyi göstermek istiyorum. Hazırsanız sizinle beraber çok farklı bir gün yaşayacağız. Şimdiden izleyip beğenip yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Hadi gelin sizinle beraber ölü yakma merasimlerini izleyelim. Arkadaşlar size gittiğim birçok yerde çok güzel şeyler gösteriyorum. Ama en enteresanlarından bir tanesi bu olacak. Şimdi sizi özellikle birisiyle tanıştıracağım. Hindistan konusunda belki birçoğunuz tanıyordur. 10 numara bir arkadaşımız Anıl. Onunla beraber geziyoruz. Anıl Merhaba. Merhaba Anılcığım. Gezmek en kolay. Birlikte geziyoruz. Şimdi 2 hafta boyunca Hindistan'ı keşfedeceğiz. Bizi ölü yakma merasimlerinde kendisi böyle bilgiler vererek gezdirecek. Onun da kanalı var. YouTube'dan bakabilirsiniz. Instagram'da da var. Gezmek en kolay değil mi? Evet. Hem YouTube'da hem Instagram'da Gezmek en kolay olarak bulabilirsiniz. Açıklamaya da linkini bırakacağım zaten. Hadi gelin hem Varanasi'yi keşfetmeye devam edelim hem de ölü yakma merasimlerini birlikte izleyelim. Kaos başladı. Her yer kaos resmen. Az sonra tam merkezine doğru yürüyeceğiz. Şu mesela arkadaşlar, şu geçen bir rikşa. Görüyorsunuz, bildiğiniz bisiklet. Şu bir tuk-tuk. Böyle bunlarla ulaşımlarını sağlıyorlar. Rikşalar 3 tekerli aslında bisikletler. Beden gücüyle şey yapabiliyor adamlar. Sizi götürüyorlar. Bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Tuk-tuklar da bir motor. Bunu Hindistan'ın her yerinde size gösteriyor olacağım muhtemelen. 2 hafta boyunca çok enteresan şeyler de inşallah göreceğiz. Vallahi şimdi ölü yakma merasiminin olduğu yere doğru gidiyoruz. Koku bile havadaki değişti ya. Evet, ilk izlenelim ne? Gerçek mi? Yani bak kimle yürüyoruz? Evet arkadaşlar, başıboş gezen inekler var. Bütün inekler kutsal. Ama ineklere tapmıyorlar. Bir tanrıları var. Onu beslediği için zamanında kutsal kabul ediliyor. Bu Hindistan'ın sıradan manzaralarından bir tanesi ve ineklere dokunup böyle üstlerine sürüyorlar. Ama düşündüğünüz gibi ineğe tapma durumu yok. Anlatacak çok fazla şey var. Sırasıyla hepsi gelecek, merak etmeyin. Heyecandan konuşamıyorum. Çok özel bir yer ya. Yani resmen şu an zamanda yolculuk yapıyoruz. Ve karşınızda Ganj. Ganj Nehri ha?
Evet Anıl, bizi nereye getirdin? Ganj Nehri'nin kenarına geldik. Burası nehir kenarlarına Ghat deniyor Hindistan'da. Burası 80. Ghat. Varanasi'ye de ismini veren Assi 80 demek. Varuna Nehri ve Assi'den geliyor Varanasi. Buraya da ismini veren Ghat'tayız şu an. Ganj Nehri'nin başlangıcı ve ilk temas noktamız burası. Şurada akşam ne oluyordu? Bir şey oluyordu, ben öyle hatırlıyorum. Burada arti töreni yapılacak. Suya ve güneşe minnettarlıklarından dolayı Hindular 365 gün hem gün doğumundan önce hem gün batımından sonra güneşe dönüp bize hayat verdiğin için, bütün bitkilere ve canlılara hayat verdiğin için teşekkür ederiz diye ayin yapıyorlar. O ayini izleyeceğiz zaten, akşam o ayin yapılacak. Akşam onu izleyeceğiz ama şimdi ölü yakma merasimlerini güneş batmadan görmek istiyoruz. Evet. Çok enteresan, çok yani kelimelerin yetmediği bir yer burası arkadaşlar. Sözün bittiği yer, zamanda yolculuk yapıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz ya. Varanasi dünyada üzerinde halen yaşam olan en eski şehirlerden bir tanesi. Ve bu eskiliği zaten videolarda da göreceksiniz. Evet. Deniz size hepsini gösterecek. Bu eskiliğin içine doğru gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Şimdi ölü yakma merasimleri, insanlar ailelerinden artık kimse omuzlarına taşıyarak, çiçeklerle beraber süsleyerek onları getirip şu arka taraftaki o gatlarda yakıyorlar. Ama ben şu an bu kamerayla çekim yapamayacağım muhtemelen çünkü yasak. Elimden geldikçe GoPro ile çekim yapacağım. Burada böyle çok önemli kutsal din adamları var, arkamda görüyorsunuz. Bu adamlara gelip dua ediyorsunuz, işte onlardan iyilik bekliyorsunuz yani. Para isteyen oluyor, istemeyen oluyor. Sadu diyorlar onlara da. Ya sadular tam ne diye tarif edebilirim? Sadu yani kutsal mı diyemem. Din adamı mı diyebilirim? Din adamı aslında ama bizdeki imam gibi değil ya. Böyle kendini bu işe adamış ve gerçekten bütün hayatını din için yaşayan insanlar. Gidip işte kafama dokunsun, ondan blessing'in Türkçesine kutsanma yani. Kutsanma alayım, iyi dilek alayım, dua alayım falan diye yanlarına gidilen insanlar aslında. Ve bu her yerde var. Genelde gittiğinizde para istemiyorlar ama fotoğraf çekilirseniz de para vermenizi istiyorlar. Şimdi ölü yakma merasimlerine doğru gidiyorum ama yine söylüyorum. Muhtemelen GoPro ile falan gösterebildiğim kadarını göstereceğim. Çünkü bildiğiniz yanan bir beden gözlerimizin önünde olacak. Bu duyguyu nasıl anlatırım, nasıl aktarırım bilmiyorum, artık idare edin. Görebildiğiniz kadar. Şimdi arkadaşlar akşam tören var bu arada. Onu ayrıca arkada izleyeceksiniz zaten. Törende kullanılan bunlar da malzemeler işte. Yılanı. Bunun içine ateş koyacaklar, ateş yakacaklar, onları çevirecekler. Şunların her birinde şu beyazlardaki gibi tereyağlı böyle pamuk topçukları var. Şurada yapıyor adam mesela. Onları koyacak, onları yakacak, onları çevirecekler. Çiçekler atacaklar, tütsüler çevirecekler. Şundaki gibi böyle dumanlı kaplar falan. Hepsinin farklı bir anlamı var Hinduizm'de. Bu mesela Lord Shiva'yı, Hindu tanrı Lord Shiva'yı temsil ettiği için bunu kullanıyorlar. Hinduizm'de 7 kez reenkarne olunacağına inanılıyor. O yüzden burada ateşin 7 tane katmanı var. En alttaki en çok ateş olan, en çok sıkıntı olan, en çok dert yaşanan hayat. Daha sonrasında iyi oldukça, good karmayı biriktirdikçe daha yukarı az ateşli olan ve en son tek ateş yani nirvana'ya dönüşen bir form var burada. Bir metal şamdan var. 7 katlı olması bunu temsil ediyor. Böyleler, sürekli kameraya geliyorlar. Fark ettiyseniz videonun başında reenkarnasyonla ilgili size bilgi vermiştim. Yani bu inanç sisteminde diyorlar ki biz dünyaya 7 kere geleceğiz ama Ganj Nehri'nde küllerimiz atılırsa ve burada ölürsek ve buradaki Ganj Nehri'nde küllerimiz atılırsa sonsuzluğa artık yani Nirvana'ya erişeceğini düşünüyor insanlar. O yüzden burası onlar için çok kutsal ve tamamen inanılmaz yani bunu parayla yaptıramazsın. Bu tamamen bunların inanç sistemi ve 1.4 milyarlık nüfusun muhteşem bir mistik bir havası var. Anlatamam size. İnanışa göre Hinduizm'de 300 milyondan fazla tanrı var ve bu tanrıların hepsinin aslında özelliği farklı. Bir tanesinin özelliği işte bolluk, bereket, öbürü yoksulluk, biri ızdırap, diğeri acı, diğeri mutluluk gibi. Hepsinin farklı bir aslında felsefesi var. Bizdeki gibi tek tanrı olarak düşünmeyin. Farklı tanrılardan
oluşmuş bir inanç sistemi aslında ve tamamen aslında öğretisi de, genel öğretisi de iyilik, güzel insan olma üstünde kurulu. Birçok dinde olduğu gibi ve onlar için de bu Ganj Nehri çok kutsal. Çünkü dediğim gibi videonun başında burada onlar aynı zamanda hac da yapıyorlar. Sadece gelip ölmek istemiyorlar. Milyonlarca insan bu Ganj Nehri'nde bu arada kirlilikten dolayı hayatını kaybetmiş. O yüzden hani onlar için bu kadar kutsal bir yerde evet yıkanıyorlar falan, ibadetlerini yapıyorlar ama inanılmaz da pis bir yer. Kanalizasyonlar, birçok atıklar buraya atılıyor ve insanlar burada gelip bakın arkamda görüyorsunuz ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Yıkandıkları zaman temizleneceklerini düşünüyorlar. O yüzden Ganj Nehri çok yani Hinduizm'deki en önemli şey Ganj Nehri olabilir yani. Ana köpekler niye önemli? Bu Hinduizm'de bu hayatta ne kadar iyiysen bir sonrakinde o kadar iyi, o kadar refah dolu bir seviyeden başlıyorsun. Bu hayatta kötüysen de bir sonrakinde daha aşağı bir seviyeden başlıyorsun. Başlayabileceğin en aşağı seviyede köpek. Eğer bu hayatta en kötüysen köpek olacağına inanıyorlar. O yüzden köpekleri pek sevmezler. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Yorum kısmına yazın. Yani ne düşünüyorsunuz mesela böyle farklı dinler hakkında, farklı inançlar hakkında? Ama benim size söyleyeceğim şey dünyadaki ben bu farklılığa ve farklı inanç sistemine, farklı yüzlere, farklı dillere, dinlere bayılıyorum. Önemli olan saygı duymayı bilmek. Bu insanların da böyle bir inanç sistemleri var. Tıpkı Hristiyanlık gibi. O yüzden anlatmaya çalışarak da size burayı göstermeye çalışıyorum. Göksel. Videolarımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Göksel kurguluyor. Nasıl gidiyor? Beklediğimden kat kat iyi. Onu bir kere söyleyeyim. Daha karmaşık, daha kaos bir ortam bekliyordum. Şansımıza hava da iyiymiş. Onun da öyle bir güzelliği var. Mistik havası nasıl? Çok güzel. Malı mülkü tarlayı satın gelin. Vallahi diyeceğim. Hayatta bir kere yani görülmesi gereken bir yer ki daha şimdi ölü yakma merasimlerinin olduğu yere gitmedik. O tam şunun arkasındaki gatlarda yani merdivenlerin olduğu, tapınakların olduğu yerde oluyor. Bu eyaletin, Varanasi'nin bağlı olduğu eyaletin resmi bir açıklaması var. Göğüs hizanıza kadar bile Varanasi'de Ganj Nehri'ne girerseniz eğer ölümcül hastalık kapma riski var. O yüzden girmeyin diye resmi uyarıları var. Ama bugün de göreceğiz, yarın da göreceğiz. Herkes yıkanıyor. Hiç böyle bir uyarı umursayan yok burada. Çünkü inanç. Çünkü din ne derse o. Din ne derse o oluyor. Ve hakikaten de kolu kesilen, ölen, hastanelere düşen 20 milyondan fazla insan olmuş. Vücutlarını arındırıyorlar ve dua ederek de ruhlarını da arındırıyorlar aynı zamanda. Böyle bir inanç sistemleri var. Temiz bir şekilde buradan ayrıldıklarını düşünüyorlar. Eğer gelip ölmek istiyorsanız da buradaki gatların olduğu yerde sizi yakıyorlar. Yandıktan sonra da Ganj Nehri'ne küllerinizi döküyorlar. Lakin şimdi arkadaşlar diyelim ki çocuklar öldü ya da doğum yaparken bir kadın öldü veya yılan sokmasıyla öldünüz. O zaman sizi Ganj Nehri'ne yakıp küllerinizi atmıyorlar. Ganj Nehri'ne direkt ayağınızdan taşla bağlayıp atıyorlar. Ve her sene binlerce ceset burada Ganj Nehri'nde arkadaşlar suyun üstüne işte artık halatlar koptuğu için, ipler koptuğu için çıkıyor ve görebiliyorsunuz. Bu önemli bir nokta çünkü nedense bu 3 sebepten dolayı ölenlerin temiz olduğunu düşünüyorlar ve zaten artık Nirvana'ya erişeceklerine inanıyorlar. Evet, asıl ölü yakma arkadaşlar merasimleri şuralarda oluyor. Yani öyle her yerde ölü yakamıyorsunuz. Ölü bedenleri yakamıyorsunuz. Şimdi oraya gidip orada yakılışlarını izleyeceğiz. Arkadaşlar ölü yakıyorlar bakın. Şu otlarla ölüler yakılıyor. Şimdi bedeniniz geliyor tamam mı buraya? Paranıza göre sizi yakıyorlar. Oha Nesibe görüyor musun? Paranıza göre odun alıyorsunuz ve insan bedeni yaklaşık olarak 3-4 saatte yanıyor. Kadınların kalçaları, erkeklerin de göğüsleri zor yanıyor. O yüzden bazen bunları alıp direkt denize ya da çöpe atıyorlarmış. Göle ya da çöpe atıyorlarmış. Paranıza göre sizi yakıyorlar yani. Ona göre odun alabiliyorsun. Şunlara da ölüleri taşıyorlar bunları. Bakın salıları görüyorsunuz. Bu abiler hep kutsal abiler. Çaktırmadan çekelim de. Nasıl koku?
Ben tıkandım. Yani astımı olanlar gerçekten sıkıntı. Her yerde öyle yakıyorlar, her yerde. Anlatamam size kokuyu, tarifsiz. GoPro ile çekiyorum çünkü gelip uyarıyorlar hem de ayıp olmasın diye. Hatta ölülerin yakınına girmemeye çalışıyorum. Nes, ne oldu? İyi misin? İyiyim. Sadece çok tıkandım. Şimdi başka yerlere doğru gidiyoruz. Bakın akşam herkes seremoniyi bekliyor. Küçük şeyler yapmışlar. Arkada Ganj Nehri. Orası tapınak. Aynen. Görüyorsunuz ya, bir kaos var ama aynı zamanda bir farklı bir sessizlik var. Böyle farklı bir sürü tapınaklar var yan yana dizilmiş. Şimdi gezmeye devam ediyorum ama yani dünyayı görelim. İlerliyorum yani, her yerde farklı yüzler, farklı kılıkta, kıyafette insanlar. Yani çok garip ya, yani Avrupalı da çok gördüm, onlar turist zaten. Ama buralara gelip bu dini öğrenmeye gelen Avrupalılar da çokmuş bu arada. Bunda teknelerle de hep böyle sabahları şuralarda ayinler oluyor. Bir gün ona da katılacağız, gösteririm zaten. O ayinlerle şuraları geziyorsunuz ve şu an bildiğiniz dışkı kokuyor ya. Bildiğiniz yani, burnumu şu an tıkadım. Bunlar da sarilerini giymiş kadınlar. Sariler böyle yerel kıyafetleri insanların, kadınlar giyiyor genelde. Burada eskiden sati yani dul kadınlar varmış. Yani sati de şey demekmiş. Namuslu kadın demekmiş. Neden biliyor musunuz? Bakın, inanca bakın Allah aşkına. Bu kadınlar kocaları öldükleri zaman, kocaları yakılırken yanan ağacın üstüne çıkıp, odunların üstüne çıkıp kendilerini feda ederlermiş. Böylece namuslu olurlarmış. Lakin İngiltere'de geldikten sonra İngiltere bu geleneği kaldırıyor. Artık bunu yasaklıyorlar. O yüzden artık bunu yapamıyorlarmış. Ne yazık ki böyle eskiden çok üzücü şeyler de oluyormuş. Ne diyelim, tarihi döneme göre yargılamak lazım. Burada da kriket oynayan gençleri görüyorsunuz. Burada bunlar çok meşhur. Buradaki kutsal ateş var. O ateş gelip yani o buradaki artık rahipler mi diyeyim, ne diyeyim işte, din adamları o kutsal ateşi getirip sizi öyle yakıyor ama burada her yerde var bu ölü yakma
Cremation miydi? Tam İngilizcesi öyle diye hatırlıyorum. Olayı. Bunlar da böyle hep insanların evleri, tapınakları, ileride oteller de varmış ama otellerde hiç kalmadığım için bir şey söyleyemiyorum. Şimdi sağımda Ganj Nehri, solumda da bu manzara, devam ederim. Böyle bir şeyler satan ablalar var. Ve çok ucuz bu arada buralar. İnanılmaz uygun. 1 dolar bunların para biriminde 70 yapıyor. Hint rupisi, Indian rupide. Ve yani bir yerlerde yemek yiyorsunuz. 3 dolar, 4 dolar falan para ödüyorsunuz. Gerçekten çok uygun. Hindistan'da yaklaşık olarak arkadaşlar 100-200 milyon insanın evinin olmadığı söyleniyor, biliyor musunuz? Yani üçüncü bir tişörtleri yok insanların. 2 tane tişört oluyor. Bir tanesini giydiğinde diğeri yıkanıyor. Diğerini aldığında üstündekini yıkatıyor. Böyle bir coğrafya burası. Ve kişi başı gelir o kadar düşük ki yani. Günde 1 dolar kazanan insanlar varsa zengin, hali vakti yerinde diyebilirim buralar için. 1 dolar büyük para yani. Şimdi nereye geldik? Şimdi artı töreninin yapılacağı Merkez Ghat'a geldik. En kalabalık olan, en turistik olan ve en geniş çaplı yapılan tören burada, onu izlemeye geldik. Şimdi arkadaşlar gün batımı anında yapılan etkinliği izleyeceksiniz. Şu kalabalığa bak ya. Vay 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 be. Filmlerdeki gibi yemin ederim, şuraya bak. Şimdi başlıyor. Yerine oturun. Prithvi Santirapah Santirokadhaya Ya Adya Saptamyam Parvani Punyatithau Visheshtayam Shubhavelayam Shubha Punyatithau Gotraha. Abiler geldi, hazırlanıyorlar. Bu arkadaşlar şimdi dualar edecekler. Arkadaki halk da eşlik edecek. Biz de buradayız. Lesko da burada. Gökö ile Aliye de burada. Şu anda bekliyoruz heyecanla, bakalım ne olacak. Önümüzde olacak yani, en önü kaptık. Buradan maşaya da var. Architam Isharam Satyabhamatam Architam Isharam Satyabhamatam. Namaste.
Bitti. Neredeyse şey bitti. O yüzden artık buradan ayrılıyorum. Herkes beni kutsamaya çalışıyor. Şimdi dua et. Dua edeceğim. Seremoni bittikten sonra herkes böyle mumları alıyorlar. Çiçeklerini es gel göster. Ve Ganj Nehri'ne dua ederek gönderiyorlar. Arkamda binlerce insan böyle yapıyor şu anda. Nesibe de dayanamadı, dua edecekmiş. Allah kabul etsin. Amin cümlemiz. Vallahi arkadaşlar görebildiğiniz kadar inşallah görmüşsünüzdür. Nereye gidiyoruz hanım? Ara sokakları gezeceğiz birazcık şimdi. Bulabilirsek güzel sokak yemekleri yiyeceğiz. Biraz da nehrin dışında nasıl hayatlar var onları inceleyeceğiz. Çok güzel ya, var ya şu renkliliğe, şu farklılığa, şu çeşitliliğe bayılıyorum. İnsan deşarj oluyor resmen. Çok iyi geldi. Avustralya'da tapın en sonunu gösterdim. Burada en dibini gösteriyorum. İnşallah bizler de mutlu olacak şekilde hayatlar yaşarız. Gerisinin çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Gördüğünüz işte sadhu var, yani her yerde sadhu var. Onlarla fotoğraf çekmek, onların hayır duasını almak onlar için çok önemli. İnsanlar resmen sıraya giriyorlar. Çılgınca ya. Arkamda marketi görüyorsunuz. Şimdi pazarın içine dağıldık, dolaşıyoruz. Burada hediyelik eşyacılar falan filan ne ararsanız var. Yemek yiyeceğiniz yerler de var. Elinde para var şu gencin. Şöyle tutuyor. Diyor ki bozonuz var mı? Şu parayı bozar mısınız? Bozar mısınız dediği 1 lira bile değil. 80 kuruş falan. Sahte bilgisayar basımı, yazıcı basımı. Şöyle elinin içinde tutuyor. Diyor ki bozar mısınız bunu? Bozarsa 10 rupisi olacak. Nice trick. Aferin. Keep trying. Bu yaşta başlıyorlar işte böyle şeyler yapmaya. Büyüyünce de herkesten ne koparabilirlerse artık. Çok yaygın ama değil mi? Çok yaygın maalesef. Bu kadarcık küçücük çocuk bile yapıyor ya. O kadar yaygın. Herkes bir kutsal su dağıtıyor, bir şey dağıtıyor. O kadar çok engelli adam gördüm ki anlat. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Herkes şimdi para istiyor halktan. Dilencilerin hepsi. Gerçekten çok zor bir yer. Yani gezmek için öyle kolay değil. Nes ne oldu? Böyle dolaşıyorum alıştım. İlk günleri onların ilk defa geldikleri için daha alışmaya çalışıyorlar ama Hindistan kolay bir yer değil. Gezmek için kolay bir yer olduğunu söyleyemem. Zor bir yer. Ama keyifli. Ben yine de zevk alıyorum şahsen. Oğlum bir gün çarpılacağım şu videoyu çekerken, yemin ederim. Şuraya bir tane köpek görüyorsunuz arkadaşlar. İnek dışkısını yaptı. Onun dışkısını yiyen bir köpek. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Ve inekler her yerde. Her yerde. Yani çılgınlık ya. Domuz var, inek var. Aklımıza gelebilecek bir sürü hayvanlar dükkana kadar gelmiş. Sadece kovuyorlar o kadar. Hindistan'ın mücveri pakora denilen yemek. Soğan pakorasıymış bu. Nohutununa bulayıp kızartıyorlar. Nohutunuyla yapılan bir kızartmalık bu. Tamamen vegan. Yağda kızarıyor. İçinde sebze var, nohutunu var. Çok lezzetli. Yanında soslarla verirler. Hem çok ucuzdur hem çok lezzetlidir. Ve güvenle yiyebilirsiniz. Sıcaktır oradayı be. Abi çok sıcak. Kanka işte. sen Biliyordum ya. güvenle dedi. İnşallah güvenle yeriz de sonrasını düşünüyorum. Yemede sıkıntı yok. Nasıl tadı? Aşırı sıcak. He? Ama güzel. Ben sana peçete vereyim. Kalayım ya, ölecek miyim ne? En fazla hastayım. Abi illa alacağım bu parayı bizden be. Para mı alacaksın? Nasıl? Aldık. Güzel. Güzel mi? Ki ben normalde Biber de var bunun içinde, birazcık acı. kolay kolay yemem. Çok pis ama güzel. Nes nasıl? Harbiden güzel ya. Ye bakayım. Aa gerçekten güzel. Hiç bu kadar beklemiyordum onu. Bu yediğimiz 3-4 lira bir şey değil mi? Ben normalde asla yemezdim ama yemin ederim hakikaten çok lezzetliymiş ya. Anıl'ın peşindeyiz. Biraz daha sakin yerlere geldik. Yemek yemek istiyoruz. Az önceki sokak
tam bir kaostu. Birbirimizin dediğini bile duyamadık. Şöyle sokak yemeklerini deneye deneye otele doğru gideceğiz çünkü bayağı acıktık artık. Evet, ne varmış burada? Burada dosa yapıyorlar. Dosa pirinç unundan yapılan bir krevin içine patates koyularak yapılan bir dürüm gibi bir şey aslında. Yanında Hindistan cevizi sosuyla birlikte servis ediyorlar. Güney Hindistan yemeğidir ama sokakta çok kolay yapıldığı için çok yaygın şekilde bulunuyor. İsterseniz deneyebiliriz. Deneyelim. Deneyelim hadi. Şöyle ekmek gibi bir şey var, ben merak ettim. Bayağı Egg dosa var. hijyenik bir ortamda. Abi sıcak olabilir. Şöyle elinle böl bir parça. Önce bir tadına bak. Sadesinin tadına bak. Sıcak değil mi? Dışı bildiğin hamurlu bir şey. Evet. Pirinç unundan yapıyorlar sadece. Buğday değil, pirinç unu. Allah'a emanet, ben tadıyorum. Yani buraya kadar gelmişken bunu yemek lazım. Artık sokak mutfağını denemeden Hindistan'dan dönemem çünkü. Oha. Tuttu mu? Güzel değil mi? Ben de dayanamayacağım. Sıcak birazcık. Kesinlikle beklediğimden çok daha iyi. Gözleme gibi ya. Gözleme gibi. Güzel mi? Evet. Bak bu sebze yemeği gibi bir şey. Sahip ne var sahip? Bu adama geliyorlar. Ateşteki böyle dumanı alaraktan dua ediyorlar. Önüne para atıyorlar. Adam da şöyle bir pirinç tanesi mi diyeyim, ne diyeyim, nohut tanesi gibi bir şey veriyor. Herkes dua ediyor. Bakın az önce de şurada bildiğin ateşin etrafında insanlar 20 dakika falan dua ettiler. Herkes artık yavaş yavaş güneş doğarken de Ganj Nehri'ne açılıp böyle ölü yakma merasimlerinin olduğu yere doğru ilerliyor. Az sonra biz de gideceğiz. Ya anlatamam, bu çılgınlık ya, yani söyleyebileceğim şey bu olur. Çok farklı bir inanç olduğu için bana çok çılgınca geliyor. Ama hayatta bir kere gelip buraları görmek lazım. Şu anda güneşin doğuşunu herkes selamlıyor. Şimdi şurada biraz sonra herkes yoga yapmaya başlayacak. Biz de yapacağız inşallah, bakalım. Ben de hayatımda ilk defa deneyimleyeceğim. Şu halıların hiçbiri yoktu, hepsini serdiler. Şuradaki ayin de bitti az önce. Artık güneş doğmasıyla beraber yogalarını yapacaklar ve güne başlayacaklar. Bu seremoninin bir diğeri de akşam oluyor. Onda tabii çok daha fazla katılım oluyor. Bunun kadar az değil. Ama yani saatlerdir böyle devam eden bir şey var. Arkada tını var. Yoga saati geldi. Bakın çocuklar şu anda Ganj Nehri'ne gidiyorlar. Bunlar sanırım din eğitimi alanlar. Hepsi böyle yüzlerinde boyamışlar. Şu an herkes yoga yapmak için bekliyor. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Arkadaşlar şimdi artık buraya kadar gelmişken mutlaka yapılması gereken bir şey yapmaya gidiyoruz. Ganj Nehri'ni şuradaki teknelerle gezeceğiz. Ya sislerin içerisinde kaybolmuş o kadar mistik bir havası var ki şu an şurada bir tekneciyle anlaştık. O tekneyle beraber bizi böyle bir saat bir gezdirecek. Orada ana ölü yakmaların olduğu gat var. Oraya doğru gidiyoruz şu anda. Orada ölü yakma merasiminde video çekemeyiz muhtemelen. Çok zor çünkü. İzin vermezler. Ama oralara da birlikte gezeceğiz. Varanasi'nin kalbine gidiyoruz ama bu sefer tekneyle. Şu karşıda insanlar, arkadaşlar, burada bir tane kabile var. Yani bir inanan grubu var. Adı ne biliyor musunuz? Agori kabilesi. Ölüleri yiyorlar arkadaşlar. Aghori diye yazıyor. Agori kabilesi bu sahile, kıyıya vuran şeyleri yiyormuş. Ölüleri, cesetleri. Çünkü hatırlarsanız size anlatmıştım. 3 tane şey vardı. Çocuklar ve işte doğum yapan kadınlar öldüğünde gömülmeyip buraya ayaklarından atılıyordu. O yüzden onlar böyle su yüzüne çıktığında kabiledeki insanlar, onların da inancı öyle, karşı taraftaki böyle yerlerde, kıyılarda, bu Varanasi çok büyük bu arada, binlerce kilometre, gidip sahile vuran şeyleri, bedenleri yiyorlarmış ya. İnternette araştırın, bak ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hakikaten böyle bir kabile var ama Aghori diye yazıyor. Ganj'da yıkanan insanları görüyorsunuz.
teknemiz de şu olacak. Şimdi bu teknelerle gideceğiz. Kişi başı $1,5 verip özel tekne kiraladık. Yani 4 kişi 400 Hint rupisi vereceğiz. Böyle ağaçtan tekneler var. Allah'a emanet, gidelim bakalım. Buradan çok mistik görünüyor ya. İnanılmaz yani. Arkadaşlar bakalım, ceset görürsek şaşırmam yani. Ceset. He? Şimdi tekneye bindik. Vallahi kokuya daha da çok kokmaya başladı değil mi? Koku daha da artıyor şu anda. Evet. Ben artık koku almıyorum ya. Koku duyumuzu yitirdik. Bakalım ya, çok yani şu an çok fazla anlatacak bir şey yok. Daha çok göreceksiniz. Zaten her şeyi anlattım. Şu anda ana ölü yakma merasimlerinin olduğu, gatların olduğu yere geldik arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz. Bakın nasıl duman çıkıyor. Oradan sürekli 7/24 binlerce yıldır insanlar yakılıyor. Ve biz aslında oraya gideceğiz ama muhtemelen çekim yapmamıza izin vermeyecekler. Artık elimden geleni yaparım. Çok yakından da göstermek istemiyorum zaten. Kokuyu, eskili, o dokuyu anlatamam size. Var ya, şu an çok garip duygular içerisindeyiz. Hepimiz de bakın. Teknemizde de geldik. Bu arada şu bacaları görüyor musunuz? Orası da ölü yakma merasimlerinin olduğu yer. Yani o kadar çok ölü yakılıyor ki bacalı sistem kurmuşlar. Hatta bildiğim kadarıyla orada zenginler yakılıyor. Daha çok para verenler yani. Daha da ilerliyoruz. İçeriye girmeye çalışacağız şimdi. Tam karşı tarafına da böyle bir barakalar falan yapmışlar. Asıl ana ölümlerin yakıldığı yere doğru böyle artık geçiş yapıyoruz ama bakın şurada şeyler var. Çiçekler yakıyorlar. Mumlarla gönderiyorlar böyle dualarını, dileklerini iletmek için. Ve Ganj Nehri'ne arkadaşlar ölüler yakılıyor diyorum yani, hep size atılıyor külleri diye. Genelde ailenin en büyük erkek çocuğu yakıyor ya da eşi falan yakıyor diye biliyorum. Onu tam öğrenince yazarım. Birkaç farklı şey var diye biliyorum çünkü. Gidiyoruz. Ana yere geldik. Efsane. Şuraya hep odunları dizmişler ya. Odunun ne kadarsa o kadarlık yakıyorlar seni. Kadının kalça tarafı, erkeğin göğüs tarafı çok iyi yanmayabiliyor. Genelde 300-400 kilo odun kullanıyorlar. Şuralar sırf odun yukarısı. Ve kokuyu anlatamam. Şu an çok zor nefes alıyorum. Ben belki de hayatımdaki en pis nehirde gidiyorum şu an. Ve insanlar burada ibadet ediyor. Bakın insanlar görüyorsunuz, yıkanıyorlar. İnsanlar buraya ölmeye geliyor. Şunun içerisinde bekleyen insanlar oluyor, biliyor musunuz? Günlerce yemek yemiyorlar. Bir avuç pirinçle yaşıyorlar ki bir an önce ölüp dünyanın dertlerinden kurtulalım diye. Şuraların pisliğine bakın. Şunlar hep ölüler. Çiçekler atmışlar bağışlamak için. Abi dünya çok enteresan ya. Abi diyor ki ben Ganj süpermarketim diyor. Burada bir şeyler satıyor. Arka tarafta da insan bedenleri yakılıyor yani. Herkes ne derdine değil mi? Düşündüğünüzde. Böyle küçük heykelcikler satıyor. Look here. This is very nice. This is water. Ay elini sokma dayı. This is water here clean. Clean ha, temizlik. Ha, suyu da görmüş oldunuz zaten. Şurada tesbihler var bakın. Bildiğin bunları satıyor. This is all meant. Ama biz asıl bunun için geldik. Bakın orada ölüler yakılıyor. Orada bir inek gelmiş ölünün yanında bekliyor. Görüyor musunuz bilmiyorum da. Bu kadar yaklaşabiliyoruz yani, daha çekmemize de izin vermezler. Şurada kıyıda da ölüleri yakıyorlar. Göksel, şurada da mı ölüleri yakıyorlar lan? İnmeyeceğiz, burada inmiyoruz. Diğerinde ineceğiz. İleride ineceğiz de öyle yürüyeceğiz yani.
Şu anda acılı bakın aile geldi, zorla yürüyor insanlar. Şurada da arkadaşlar cesedi görüyorsunuz. Öyle bir beden var. No photo. Ha, tamam yasakmış. Odunları buradan alıyorlar arkadaşlar kiloyla. Zorla şu an gizli gizli çekiyorum, idare edin. Şu an ölülerin yakıldığı yerin arka tarafındayım. Aşağıyı çekemedik, anlatacağım sebebini. Sürekli para istiyorlar, sürekli. Bakın şu dayılar gelip dua okuyorlar ölülerin başında. Kutsal ateş de az önce yaktılar. İşleri güçleri para ama yani genelde. Hep karma marma yani $20 istiyor. İlk başta gelip diyorlar ki çok işte gönüllü böyle işte her şeyi gönüllü yapıyoruz. Önemli olan karmadır bilmem ne falan anlatıyor. Paraya geliyor iş. Para diyor az veriyorsun. Bu çok az diyor. Ama hani gönüllülük işi diyorsun olmaz diyor. Şunları gezdik az önce. O binayı görüyor musunuz? Burada bildiğiniz kas sistemi var. Zenginler burada yakılıyor. Suya en yakın yerdekiler en fakirler oluyor. Parana göre odun veriyorlar sana. Burada kilosu 600 rupi. Pahalı bir ağaç var. Onun da kilosu 6000 rupi. Özellikle fakirler hemen yanınca mutlu oluyorlar. Çünkü ölmelerini istiyorlar. Bu hayattan, ızdıraptan kurtulsunlar diye. Başka ne anlatmıştım Nes? Nes şu an iptal. Nes şu an iptal. Ondan sonra bir sürü şey var. Dur anlatacağım. Adamlar gelip rahatsız ediyor. Vallahi şimdi. Kadınlar arkadaşlar cenazelere katılamıyor. Ağladıkları için daha çok ve kadınların ağlamalarından dolayı cenazelere sadece erkekleri katılmasını istiyorlar. Çünkü bu kötü ruh getiriyormuş, kötü şey getiriyormuş ölünün bedenine. İyi olmazmış yani inandıkları bir şey var, böyle bir değer var. O yüzden hiçbir cenazede kadın görmüyoruz. Cenazelerin hepsi şu aşağıda. Biz şimdi çarşının içerisindeyiz. Şu binanın arkasında da yaklaşık 38 kişi ölmeyi bekliyormuş. Onların bütün yemesi, içmesi her şeyi buradaki vakıflarda tarafından toplanan paralarla yapılıyormuş. İnsanlar bildiğiniz şunun arkasında ölmeyi bekliyorlar abi. Şu anda aşağıda yakılacaklar. Bu insanlar Nepal'den gelmişler. Arkadaşlar külleri getirmişler buraya. Şimdi yani ölülerin küllerini döküyorlar. Ticari bir şey dönüyor şurada ama tam anlayamadım ya. Hepsi gülüyor bir yandan. Şuradaki dayılar gibi anlamsız bir şekilde bakıyor. These people Nepal ya. coming bring ash. Ash? This family die. Dediğim gibi arkadaşlar kül getirmişler. Bedeni getiremedikleri için küllerini dökmüşler. Daha uygunmuş yani. Nasıl gidiyor? Ne düşünüyorsun şu ana kadar? Yani şaşkınlıkla istiyorum. Niye bunu yapıyorlar? Hani inanç deyip geçmek istemiyorum. Şöyle bir şeyleri var. Beklentileri var. Bir an önce ölmek istiyorlar ki böylece bir sonraki reenkarnasyonda eğer olursa bir üst hayatta, daha güzel bir hayatta yaşamak istiyorlar. Eğer ki hakikaten bu son hayatlarıysa da nirvana'ya ermek yani sonsuzluğa ermek istiyorlar. O yüzden onlar için ölüm aslında bir son değil başlangıç. Yeni bir hayatın başlangıcı. İnanış şekilleri çok farklı. Çok da kandırılmışlar be. Vallahi ne diyeyim yani en son yorumum bu olur. Hani böyle konularda yorum yapmayı çok sevmem ama saygılıyımdır da asla yargılamıyorum. Ama çok güzel hikayelerle kandırmışlar. Burada arkadaşlar iyi bir adamsanız mesela geçmişte 1960'larda özellikle bununla ilgili bir sürü yapılan filmler de vardı. İnternetten izleyin. İşte ağzından yumurta çıkarma yalanları bilmem ne böyle kendilerini ermiş gösterip insanları dolandırmışlar. Ve şu anda birçok insan hala buna inanıyor. İyilik yapan adamlar mesela diyelim çok iyi bir insansın. Seni arkadaşlar bir anda tanrılaştırabiliyorlar. Ya diyor ya Deniz diyor çok diyor iyi bir adamdı ya diyor. Herkese yardım ederdi diyor. Herhalde diyor o tanrıydı deyip senin bildiğin tapınağını yapabiliyorlar yani. Burada 300 milyondan fazla tanrının olduğu söyleniyor. Öyle ki ülkedeki tren hatları çok gelişmiş diye bunu yapsa bir tanrı yapmıştır deyip tren tanrıları bile var. Size o kadar söyleyeyim yani. Sokaklarda kaybolacağız şimdi. Size sokakları göstereyim. Artık kokuya alışmaya başladık. Yavaş yavaş. İnanılmaz sinek var. Kutsal inekleri var biliyorsunuz. Geçiyor. Ama ineğe tapmıyorlar yine söylüyorum. Kutsal sadece. Değerli. İşte bu ağaçlarla ölüler yakılacak. Şu aşağıda ölüleri yakıyorlar. Şurada şu binada da ölümü bekleyen insanlar var. Onları çekemedik yasak. Hatta çekmek istersen de para istiyorlar. En son 5000 rupi istedi. Yani şöyle söyleyeyim dolar olarak söylersem 70 dolara falan geliyor. 80 dolara falan geliyor. 5 dakikalık çekim için istediği para. Bakın böyle kiloyla da ölüleri yakacakları
odunları alıyorlar. Aşağı indiriliyor bu odunlar ve yakılıyorlar. Bu da mango ağacı kullanılıyormuş genelde. Mango ağacı daha iyi yakıyormuş çünkü. Şimdi şehre doğru yukarıya çıkıyorum. En merkezdeki gattı bu. İnanılmaz, her yerde inek var. Her yer. Yürümeye devam. Her yerde böyle bir kaos var. Şu ağaçlar da, odunlar da işte ölülerin yaktıkları odunlar. Kilosu 600 rupi. Sağda bir tapınak var, böyle dayı falan oturmuş. Bu arada 600 rupi de işte yaklaşık olarak 9 dolar falan yapıyor. Şöyle her yerde inekler var. Kutsal inekler. Ama gariplerim artık o kadar aç kalmışlar ki hepsi çöplerle yaşıyor yani. Burada arkadaşlar 20.000 tapınak varmış. Sadece Varanasi'de. Bakın şurada mesela bir tane var. Hemen şuraya yapmışlar. Bu bir tapınak yani. İlla içine girmenize gerekmiyor. Bakın şurada var. Başıboş. O kadar çok inek var ki. Yine kokmaya başladı ya. Şuraya bak, her yerde maymunlar var. Millet kovalıyor. Yukarılarda da var. Adam kovalıyor. Şuraya bak. Maymunlar hırsızlık mı yapıyor acaba ya? Her yer çiş. Yine tapınak. Oğlum her 20 metrede bir tapınak var burada ya. Evet, sokaklarından bir tanesi dayı orada yine işiyor. İşini yapıyor. Şurada da tıraş olan bir amca var. Hi. Hello. Arkadaşlar, normalde Avrupa'da mesela sokaklarında kaybolmak istersin ya. Burada direkt ana caddeye çıkmak istiyorsun. Yani bir an önce bitsin istiyorsun. Gerçekten çok kötü kokuyor ya. Aa, yine bir tapınak var. Sonunda ana caddeye çıktık. Selfie. Çekin. Burada hep böyle sürekli fotoğraf çekinmek istiyor. Neyi anlatayım artık? Siz izleyerek karar verin, ne diyeyim? Arkadaşlar, şurada bir tane cami görüyorsunuz. Hindistan dünyada en çok Müslümanın olduğu 3. ülke. %13,5'luk bir rakam var. 200-300 milyon civarında Müslüman var. Ve şu an ilk defa Hindistan'da bir cami gördüm. Muhtemelen bir sonraki gezimde zaten şehirlerde bolca göreceğiz. Her yer böyle, her yer. Bütün ülke böyle ya. Şimdi bir tane tutukçuyla anlaştık. Bizi otelimize bırakacak. Ve günü bitireceğiz artık. Başka şehire geçeceğiz buradan. Kaç saattir yollardayız. Sabahın saat 5'inde kalktık. Burada bir sürü tutuk varmış. 100'e götürecek bizi. Yani 1,5 dolar falan. Gideceğimiz yerde 3 kilometre. Şimdi bir düğün var, düğüne gidiyoruz. Bir tane düğün yakaladık, bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, şu anda damadın arabasının önünü keseceğiz. Belki para verir. Çak bir düğüne girdik. İçeride yeme içmek serbest. Turistleri çok seviyorlarmış. O yüzden girebiliyorsunuz ama kapıdan öyle her isteyeni almıyorlar. Yani Hindistan'da ilk günde bir sürü şey gördük. Bir anda herkes tertemiz, pırıl pırıl oldu. Herkes şu an bana bakıyor, bakın. Çaktırmadan arkadan bakıyorlardır. Kovmasalar bari. Ne yapıyorum ben burada ona? Şu bayağı meşhur mesela, her yerde görüyoruz bundan. Bir anla sorayım, yenecek bir şeysi yiyelim. Kolay gelsin. Hi guys. Evet arkadaşlar, düğünde her şeyi veriyorlar. Koca koca standlar yapmışlar. Bizim rehber yine ne buldu abi? En basitlerden bir tanesi
Bu pişi, puri deniyor buna. Yanında da mercimekli böyle sebzeli, patatesli bir sos var. Çok sıcak, koparamıyorum. Bundan bir parça koparıp şunun içine bandırıp böyle elinizle yemeniz gerekiyor. Soğuyunca yapacağım. Neyse dene bakalım, sana güveniyorum. Al biraz al. Al. Çok acı ya. Ama çok pişisi çok güzelmiş. Bayağı acı yapmışlar. Bildiğin hamur işi, yine yemeye devam. Acı değil mi? Ya sırf bunu yemek için buraya gelmem şimdi. Kendimizi kandırmayalım da. Bu onlardan bir tanesi, evet. Öyle Önemli bir şey. yok, kaçırılmayacak bir şey değil. Değil mi? Keşke dolduracak şimdi. Düğün yemeği. Maşallah be. Böyle sıcak bir şey yapıyorlar işte. Yani ne oluyor bu? Bunu içebilirsiniz. Sıcak süt bu. Bademli, baharatlı süt. Güvenlidir. Güvenlidir, içilebilir. Bademli, baharatlı, sıcak süt. Şurada bak bir tane poşet var, içinde yüzüyor. Evet. Baharat poşeti o. Ondan bütün aroma geçiyor kazana. Kaynatıyorlar, böyle krema formuna gelince içilebiliyor. Ya burada mesela ekmek konusunda çok iyi. Nan diye ekmekler var. Nan diyorlar işte genelde. Burada mesela tandırda ekmek yapıyorlar. Şöyle bir ekmek. Ateşinde Güzeldir yani, eminim. Ekmek böyleydi. Neyse yarısından çoğunu yemiş de. Yemin ederim bazlama ekmeği gibi ya. güzel mi? Çok güzel. Bak bu her yerde varmış. Bundan sonra Hindistan'da aç kalmayız. Vallahi bugün var ya arkadaşlar, daha yoldan geldik ettik, çok canımız çıktı. Olabildiğince kapsamlı bir vlog yapmaya çalıştım. Bildirimleri açarsanız gelecek haftaki özellikle Taj Mahal, Jaipur ve Delhi gezilerimden de videoları izlersiniz. Umarım yardımcı olmuştur. Güzel fikir vermişimdir. Hindistan'dan, Varanasi'den tanımadığım arkadaşlarla elveda. Selamlar.